Evet arkadaşlar, bugün Asus X541UV modelinin RAM update'ini yapacağız. Onboard 4 GB RAM'li geliyor makine. Biz artı 4 GB daha ekleyeceğiz ve 8 yapacağız. İlk arka vidaları sökerek başlıyoruz işe. Biraz sıkıntılı bir kazası var. Niye derseniz, servis kapağının olmaması büyük eksiklik. Ondan sonra sadece bu vidaları sökmekle de işimiz bitmiyor. Anakartı komple çıkartıp RAM slotuna erişmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi adım adım göreceksiniz. Kasaları sökerken en çok dikkat edeceğimiz vidaların kafalarının sıyırmamış olması ve kasanın klavye bölümünün olduğu paneli sökerken, üst paneli sökerken tırnaklarını kırmamanız gerekiyor. Kırdığınızda vida olmayan bölgelerdeki tırnaklar kırıldığında kasanın ön yüzeyi, şu gördüğünüz yüzey açık kalıyor. Ona özellikle dikkat edin. Şimdi açmaya başlıyoruz. Dediğim gibi biraz zor, biraz da dikkatli olmanız gerekiyor ki kasa elinizde kalmasın. Bir de bunlar sıfır aletler. Bundan dolayı da biraz daha nazik davranmanız gerekiyor. Daha önce açılmadığı için. İlk yolu verdikten sonra zaten kendiliğinden açılıyor. Gördüğünüz gibi. İhsan arkadaşım da çok eziyet çekiyor ama yapacak bir şey yok. Burayı biraz esnetirseniz arka taraf boşa çıkacaktır. Altta dikkatli olun. Klavye ve touchpad'in flexleri var. Gördüğünüz gibi büyük flexi. Bunların kopmasını kimse istemez. Gördüğünüz gibi anakartın ön yüzeyinde RAM slotu namına hiçbir şey yok. O yüzden anakartın arka yüzeyini açacağız. Asus buralarda da büyük vidalar kullanmış. Ne hikmetse hiçbir özelliği yok. Kasa hafif olmasının sebebini görüyorsunuzdur. Bunları söylememe gerek yok. 2 tane kart, 2 tane metal bağlantı aparatıyla işi bitirmeye çalışmış ama kasa dayanıklılığı açısından söylemedim yalan. Dayanıklılığı açısından bu biraz eksi duruma kalmış. Ben olsam bu makineyi almazdım. Sen alır mısın? Bunu gördükten sonra. Yani. İhsan dikkatimi dağıtıyorsun ya. Tamam, alacağım birader ekran kartını. Ekran kartı değil. Hard diskini. Anla, şuraya bakıyordum. Çip neredeymiş diye. Çip oradaymış. Burayı hafif kaldırın. Şu ilk parçayı alın.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan ek parçayı çıkartıyorsunuz. Merhaba. Burada 2 tane Şeyde mi hocam Hüseyin? kablo girişimiz var. Biri fanın, Evet. diğeri güç Hocam kablosu. şu an Şuradan yani ekran flexisi var. Bir de adaptörü olacak. Ekran flexisini çıkartacağız birazdan. Adaptörü yok da biz de şimdi adaptöre bakıyorduk. Evet arkadaşlar, benim buradaki 2 tane anakarta giren kabloyu çıkartıyoruz. Biri fanın power kablosu. Şu fanın kablosu. Şu da diğer hoparlörlerin kablosu. Bunu çıkardıktan sonra sıra ekran flexisine geliyor. Ekran flexisini buradan kaldırmak zor olduğu için kartın üzerindeki bantla birlikte kaldırıyoruz. Biraz zor olabilir. Bazı yerleri çok yapışmış, bazı yerler az yapışmış çünkü. Kaldırdıktan sonra arkaya ve dikkatli bir şekilde arkadan kablodan tutarak flexiyi çıkartıyoruz. Daha sonrasında bunu bu şekilde takmak zor olacağı için bantı bunun üzerinden kaldırabilirsiniz. Vidalarımızı söktükten sonra ekran kartına bir de şuraya çok önemli ayırıyorsunuz. Şurada pil girişi çok mühim. Anakartı kastırdığınız anda herhangi bir çatlak sebep olabilir. Anakartın arkasına bakıyoruz. RAM slotumuzu burada görüyorsunuz. DDR4 2133 MHz RAM takıyoruz. 4 GB onboard üzerinde vardı zaten. Bir 4'te biz takacağız. Toplamda 8 GB RAM ulaşacak alet. Yani bu kasa için 8 GB RAM'li olanını almanızı her zaman tavsiye ederim. Bunu da çok dikkatli bir şekilde takın. Çünkü bu kadar işlemden sonra tekrar açıp RAM'ini düzeltmek istemez kimse. Buradan da takarken yine aynı pile baskı uygulayarak takıyoruz. Şimdi toplayalım.